Mimarın Tersine hoş geldiniz. Ben İzel. Ben Mine. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaptığımız anketlerde ki renk konusunda gerçekten insanlardan bir talep var. Yani hangi renkte manaya gelir, nerelerde kullanıma uygundur. Bunlarla ilgili çok soru geldi. Biz de bununla ilgili video çekmek istedik. Renkler mimaride çok önemli. İnsan psikolojisiyle bağlantılı bütün renkler. O nedenle mesela her insanın bir favori rengi vardır. Bu aslında onun kişiliğini, psikolojisini, o anki durumunu gösteriyor. O zaman hadi bakalım renklere başlayalım. Neyle başlayalım? Maviyle başlayalım mesela. Mavi soğuk bir renktir bildiğiniz gibi. Sakinleştirici, huzur verici bir özelliği var. Özellikle açık tonlarının. Yaratıcılığı ve zekayı ön plana çıkaran bir renk olarak geçiyor mavi. Deniz ve gökyüzünün rengidir ve deniz ve gökyüzü bizim hemen hemen her gün gördüğümüz şeyler, özellikle de gökyüzü. Bu yüzden de insanda mavi renk bir güven duygusu uyandırır. Sonra çalışma odalarında çok sıklıkla kullanılan bir renk. Eğer mutfakta kullanırsanız yani mavi biraz böyle iştah kaplayan bir renk olarak geçiyor. Oo, hemen boyayalım ya ben. Yani diyet falan yapan varsa hemen mutfağınızı maviye boyayarak. Çünkü mavi hani doğal bir renk olmadığı için belki de ondan dolayı. Evet, belki dikkat etmişsinizdir. Doğada mavi renkli bir yiyecek yok. O zaman biraz örneklere bakalım maviyle ilgili. Aynen, hemen bakıyoruz. Mesela burada yani mavinin çok tatlı bir tonu kullanılmış. Büyük ihtimalle bu Bodrum'daki, Santorini'deki, Yunan adalarındaki evlerden bir tanesi. Biraz daha bir yazlık havası var gerçekten burada. Ve mavi çok yakışıyor bence. Evet, mesela burada çok açık bir rengiyle kullanıldığı için bence çok rahat ve doğal bir ortam yaratmış. Kırmızıyla beraber kombinlemiş. Öne çıkarmak istediği bir renk var burada. Kırmızının bir tonu, o da nar çiçeği tonu diyebiliriz. Onu öne çıkarmak için çok nötr bir mavi tonu kullanmış arka planda. Mekanda gerçekten büyük göstermiş. Burası benim iştahımı kapattı. Demek ki açık tonlar. Altın rengiyle mavinin bir kombinasyonunu görüyorsunuz. Altın rengi kulplar, altın rengi bataryalar, aydınlatmalarda yine altın renkleri var. Bu birazcık daha Provence, country bir mutfak. Arada tarzlara da bir gönderme yapalım. Çalışın, videomuz iç mimari Aynen. 5 stil videomuza da bir göz atın, orada bütün tarzlardan bahsettik. Evet, burada da mesela yatak odasında kullanılmış bir versiyonu görüyorsunuz. Ahşapla beraber biraz kombine etmiş. Çok aydınlık göstermiş yatak odasını, değil mi? Açık tonunu kullanınca ve yine koyu tonlarını da yatak çarşaflarında işte tekstürlerde kullandığı zaman çok güzel olmuş. Burada küçük bir dekoratif ipucu da verelim. Gördüğünüz gibi arkaya hasır bir sepet koymuş. Sizde hasır ürünlerden sepetler, halılar, yani yatak başlığınız olmak zorunda değil. Siz kendi yatak başlığınızı da çok uygun fiyatlara gayet dekoratif bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim bizim logomuzun da rengi olan sarı rengine. Biz aşırı seviyoruz. Sarı gün ışığının rengi sıcak bir renktir. İnsanın neşe verir, enerjisini artırır. Gördüğünüzde böyle bir içiniz kıpır kıpır olur, sevmeseniz bile. Dikkati toplayan bir renktir. En görünür renklerden biridir. Işık çok almayan, kasvetli ortamlarda hem neşeye enerji verdiği için hem de daha büyük bir mekan hissi yarattığı için kullanımı idealdir. Ama çok fazla sarıya boğduğunuz zaman bir mekanı da sizi rahatsız edecek sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden dozunda kullanımını tavsiye ediyoruz. Yine burada mesela beyaz ağırlıklı bir mekana ufak dokunuşlarla sarı eklenmiş. Çok güzel duruyor. Böyle yani. olduğu zamanlarda çok keyifli oluyor. Aynen. Çünkü çok dikkat çekiyor aslında baktığın zaman, direkt girdiğinde sarıları görüyorsun. Çünkü enerji veriyor, tatlılık veriyor orada. Ve aynı zamanda arka planda da beyaz olduğu için senin gözünü yormuyor. Ben bayağı beğendim bunu. Çok tatlı bir ayrıca duvar boyama fikri de olsun size bu görsel. Yani böyle bütün duvarımı boyadım gibi değil, yani bildiğiniz fırça vuruşlarınızı dahi gösterebileceğiniz bir teknikle boyamışlar. Sarı renk çok iç açıcı olmuş. O sarı rengi birazcık kırmak için önüne gri bir L koltuk koymuşlar. La Bohème yine. Biz bu görseli tabii ki de çok sevdik. Ya yatağın dağınıklığı bile güzel. Evet, aynen öyle. Yine mesela burada bir yatak başlığı olarak onu şal gibi bir şey koymuşlar herhalde, değil Evet. mi? Çok güzel olmuş. Biz de Lokmata'da yapmıştık yine. Hemen kısaca bahsedelim. Biz buranın mimarisini yaparken sarıyı tercih etmiştik. Çünkü bu dükkanın ilk şubesi ara sokakta bir yerde, çok aşırı görünür bir lokasyonda değildi. O yüzden dedik ki dışarıdan ne yaparsak dikkat çekici olur. Sarı kullanırsak dikkat çekici olabilir dedik. Biz Lokmata'da, burası da bu örnekte
Çok iyi, güzel, iyi bir evet, şekilde kullanmış. Aynen öyle. Yani normalde mesela o dış cephesi sarı olmasa aslında hiç belki de bakılmayacak. Hangi renkteyiz biz? Oh. Kırmızıdayız. Kırmızı aşkın ve şehvetin rengi. Dudaklarımızın rengi. Ben çok severim kırmızıyı. Yani rujumla uymamış bugün ama kırmızıyı işte oje olsun, ruj olsun, makyaj olsun. O zaman zaten kırmızının sıcak bir renk olduğunu tepkilerimizden anlamışsınızdır. Ateş bastı. Tutku ve aşkın rengi zaten onu anladık. İnsanların metabolizmasını hızlandıran bir renk ve bu yüzden de yemekle ilgili logolarda falan çok kullanılıyor. Yemek zincirlerinde falan. Kırmızı baskın bir renk. Bu nedenle kullanımına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla kullanımı gerçekten gözü yorabilir. Aslında her renkte olduğu gibi yine. Söyle ayıp yok, ayıp yok. Yatak odalarında değil mi? Çok kullanılıyor. Evet. Yani bu da dediğimiz gibi tutkunun, aşkın, şehvetin rengi olduğu için yatak odalarında da bolca kullanılabiliyor. Şimdi örneklerimize de bir bakalım neler yapmışlar kırmızıyla. Burada kırmızının koyu bir tonu kullanılmış. Mesela duvarını kırmızı yapmış. Arkasına sanatsal bir görsel koymuş. Duvar kağıdı olabilir veya el çizimi de olabilir. Tavan kısmını beyaz bırakmış. Bu da rengi dengelemek açısından önemli bir karar. Burada bence biraz parke de koyu renk olduğu için yine de boğucuk bir mekan olmuş tavanın açık renk olmasına rağmen. Ben bayağı beğendim ya. Evet, açısından güzel ve hani aydınlatmanın da böyle parlak oluşuyla beraber falan hani çok da aslında gözü yormamış ya. Yani klasik ve minimal bir tarz burada bir arada kullanılmış. Yine denge yakalanmış o yüzden. Ne çok klasik olmuş mekan ne de böyle bomboş minimal. Yani tam dozunda bence bir fantezi banyosu olmuş burası diyebilirim. Evet. İşte ya. Şu rengin tatlılığı değil mi? Yatak odası budur yani. Çok soft bir kırmızı var. Yatak nevresimleri de gayet soft, bej, duvarlar bej, tavan beyaz. Mükemmel bir denge görüyorum burada. Yine tarz olarak da Evet, klasik öğeler barındırıyor duvarda ama mobilyalar çok modern. Her şey inanılmaz bir uyum içinde, çok beğendim. Ama bizim aslında tasvip ettiğimiz kırmızı tasvip ettiğimiz bunu onaylıyoruz yani. Çerçevelerde kullanmış, kırlentlerde bir iki tane. Bu kadar az kullandığınız bir kırmızıyla herhangi bir risk almış olmuyorsunuz. Sonucunun güzel olacağı garanti olmuş oluyor. Evet. Mesela burada da yine çok güzel olmuş. Duvar beyaz, mobilya ahşap, içerisini sadece kırmızıya boyamış. Bu gibi de kırmızıyı eşyalarınıza kullanabilirsiniz çok abartmadan. Biraz da dış mimari. Dış mimari. Çünkü biz dış mimarız. Evet, biz dış mimarız. O yüzden bir iki tane de dış mimardan örnek koyalım dedik. Böyle çok modern, minimal bir ev var. Onu tamamen kırmızıya boyamışlar. Enteresan bir seçim olmuş. Aslında çok güzel bir kontrast var orada. Evet. Mavi gökyüzü, yeşil çimler ve kırmızı ben buradayım diyor. Dikkat çekici bir ev tasarımı. Evet. Yeşil. Yeşil. Söylemesi bile insanı Yeşil. mutlu ediyor. Yeşil soğuk bir renk. Doğanın, tazeliğin, umudun rengi olarak geçer. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça sakinleştirici bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil gözü rahatlatan bir renk. Gözünüzü en çok rahat ettiren renklerden bir tanesiymiş. Belki o yüzden böyle hani yeşile baktığımız zaman böyle çok huzur doluyoruz. Evet, aynen ağaçlara, ormanda olduğumuz zaman. Mutfaklarda çok fazla kullanılıyor yeşilin tonları. Yani böyle patlak tonlarından bahsetmiyoruz. Daha sakin, göz almayan tonları. Ayrıca hastanelerde de kullanılıyor. Son zamanlarda özellikle yeşilin kullanımı çok arttı. Çünkü böyle outdoor aktiviteler daha fazla arttığı için insanların doğada trekking yapması, yeşille iç içe olmak istemesi, böyle şeyler çok arttığı için aktiviteler yeşili de daha çok böyle evimizde kullanmaya başladık. Zaten bitkiler de biliyorsunuz. İzlemediyseniz eğer videomuzu izleyin bitkilerle alakalı. Ayrıca da son günlerin en popüler yeşillerinden bir tanesi Sage Green veya adaçayı yeşili dediğimiz bir yeşil tonu. İnanılmaz yakışıyor evlere. Kesinlikle evinizi yeşile boyama düşünceniz varsa adaçayı yeşiline bir bakın deriz. Şimdi görsellerle yine bakalım neler varmış yeşil. Yeşil. Ay ne tatlı ya, yerim. İyi koyu bir tonu kullanılmış yeşilin ama mekan çok ferah, çok açık, gün ışığı alan bir mekan olduğu için kesinlikle gözü yormuyor. Dinlendirici etkisini burada da sürdürüyor. Zaten o duvarı tek başına bırakmamışlar. Önüne 1960'lar retro tarzı bir dresuar koymuşlar. Üzerine bitkiler. Gayet tatlı bir ortam yaratılmış oluyor böylece.
Evet, yine altınla mesela kombinlemiş burada. Ama o da yüksek tavanlı, çok ferah. Bir tane objeyi yeşil yaparak, yine yeşil direkt patlatmış. Yanına işte bitkiyi koyarak da güzel bir görüntü yakalamış. Karmaşık duruyor ama bence yine gözü yormuyor. Yani yeşilliğiyle böyle bütün kullanılan tekstürler, bütün detaylar falan. Ama yeşil tam tersi huzur katmış bence buraya. Mesela yeşil olmasaydı daha sade, daha böyle. Yeşil olması daha karmaşık olurdu. Evet, aynen öyle. Mesela tavanı burada yeşil yapmış, farklı bir kullanım. Fiştuk yeşili. Fistuk, aynen. Ya aslında güzel bir tonu burada bence fıstık yeşilinin. Böyle çok cırtlak bir rengi değil. Yani böyle yeşilin farklı iki tonunu da beraber kullandığınız zaman gayet güzel bir kombin çıkabiliyor. Aynen öyle. Bu da dış cephede kullanılan örneklerden bir tanesi. Çok güzel bir örnek olmuş. Gayet şehirde biz de böyle renkli mekanlar görsek seviniriz. Aynen. Yani işte yeşilin bu tonları bu sene çok moda. Bir deneyin bence evinizin bir köşesinde. Biz paylaşmıştık Instagram hesabımızda. Onun üzerine birkaç takipçimiz denemişler. Çok da güzel sonuçlar aldıklarını söylediler. Geldik turuncu rengimize. Turuncu sıcak bir renk tabii ki de. Böyle tropikal enerji veren renklerden bir tanesi. Ve aklına şey gelmiyor mu? Ananas falan tutan Şöyle. kızlar turuncu deyince. Beyne giden oksijen miktarını artırıyormuş. Bu benim için yeni bir bilgiydi Evet, mesela. ilginç bir bilgi. O yüzden de yaratıcılığı artırıyor, üretkenliği artırıyor. İnsanları sosyalleşmeye, konuşmaya iten bir renk. O yüzden sosyalleşilecek mekanlarda işte kafeler, yemek odaları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada Feng Shui'ye göre de turuncu şan, şöhret, böyle ün getiriyormuş. Mesela burada yemek odasında bir kullanımı. Allah'ım çok aşırı güzel değil mi? Arkadaki o gri, nötr, böyle her şey biraz daha renksizken ön plana çıkarmış. Burada da turuncunun daha pastel bir tonu kullanılmış koltukta. Yine turuncu dikkat çekiyor. Yanda odunlar var. Yani o turuncudaki sıcak rengi zaten işte ahşapla ve yeşille de dengelemiş. Çok hoş bir şey. Ne kadar enerji veriyor, böyle içi ısıtıyor gerçekten. Uyuma isteği Uyku bende getiriyor. yaratmıyor, aynen. Yani o dinginlik vermiyor. Hadi çekileyim şöyle köşeme, yatağımın içine gireyim, organımı alayım filan. Onun yerine daha enerjik bir his yaratmış. Tam olarak bahsettiğimiz turuncunun pastel tonu böyle bir şey. Her ortama yakışır. Mesela önünde biraz daha açık bir ahşap renginde bir mobilya kullanmış. Renk çok güzel olduğu için aslında hepsi böyle birbiriyle bir uyum yakalamış bence burada. Mesela turuncuyla siyah kontrast olmuş. Hı hı. Turuncuyla açık ahşap denge yaratmış. Hani kontrast, denge hepsi birleşince çok tatlı bir görsel çıkıyor ortaya. Bu da yine dikkat çekici bir mekan olmuş. Ya mesela geçerken ben bir bakarım ama bu ne ya? Ya Ne var merak içeride? ediyorsunuz içeride ne var? Bir girsem mi, bir kapıyı tıklatsam mı, başıma ne gelir acaba? Hiçbir camı yok, hiçbir şey yok, ışık yok bilmem ne ama yine yani rengin kendisi direkt zaten Sizi içeri seni davet ediyor. bir gel bir bak bana diye. Güzel, bence güzel bir örnek olmuş. Geldik mor rengine. Mor sıcak bir renk. Soğuk bir renk. Bilgelik, saygınlık, bağımsızlık anlamları taşıyor. Mistik bir özelliği var. Böyle büyücüler işte Değil o mi? filmlerde de görürsünüz büyücü önlükleri mor olur falan öyle bir Sihir. mistik şeylerle Evet. ilgisi de var. Yani öyle gizemli bir ortam yaratmak istediğinizde kullanılabilecek renklerden bir tanesi. Romantik ve nostaljik bir his de uyandırıyor aynı zamanda. Kraliyet ve asaletin rengi. Şu morumu getirin. Morum nerede? Morsuz dışarı çıkamam. Toplumsal olarak da insan haklarıyla bağdaştırılan bir renk aslında mor. İşte biliyorsunuz mor çatı, feminizmin rengi vesaire özellikle de kadınlarla da bağdaştırılıyor. Çok elegant. Gerçekten çok asil kraliyet, çok kraliyet şeysi gibi duruyor burada. Asil. Burada da yine asil ama burada dümdüz kullanmamış. Morun tonlarını seçmiş. Pembeler var içerisinde, koyu renkler var. Daha desenli bir mor duvar var. Aslında karman çorman olabilecekken gayet derli toplu bir şey çıkmış ortaya. Çünkü tek renk üzerinde yoğunlaşıyor. Burada da yine beyaz ağırlıklı bir şeylerin üzerine moru koyduğu için direkt göze çarpıyor. Asil bir görüntü Yani böyle yakalatıyor gümüş cidden. çatal Çok bıçak güzel. takımlarımla orada kahvaltı edecekmişim gibi bir his veriyor ama şeyi hiç beğenmedim. Alttaki kızıl ahşap Evet. parkeyle o mor olmamış. Yani o kızıllıkla mor
olmuyor. Evet, mesela yeşille mor. Mesela fıstık yeşiliyle mor aslında gitmez diye düşünebileceğiniz ama çok birbirine yakışan renkler. Evet, bu çok güzel bir örnek bence. Yani biraz daha evin içinden örnek gibi, yani beyaza boyamış ya da işte kırık beyaz gibi bir renk var duvarlarda ve bir tane koltuk koymuş. Koltuğun böyle dokusu falan, her şey böyle bir nostaljik bir hava yaratmış. Zaten Ev hani- gibi hissettiriyor Aynen öyle. girdiğinizde. Burada da dış mekanda. Bakın yine yeşille uyumunu göstermek için özellikle koyduk. Birkaç da öyle örnek vermek istedik. Hiç aklınıza gelmeyecek renkler uyabiliyor birbiriyle. Evet, bu hafta mavi, sarı, kırmızı, yeşil, turuncu ve mor renklerden bahsettik. Haftaya nötr renklerden, yani beyaz, gri, kahverengi ve siyah ve aynı zamanda da metalik renklerden bahsedeceğiz. Evinizdeki favori renkleri videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sizin en sevdiğiniz, içinizi açan, sizi yansıtan renk neydi? Aynı zamanda bizim hemen hemen her türlü dekorasyon fikrini paylaştığımız bir Instagram hesabımız var. Mimarın Tersi diye. Takip ederseniz fikir edinmeniz mümkün. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Bye. Bye. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Abone olursanız da seviniriz. Lütfen. Motive olmak için biraz desteğe ihtiyacımız var. Hepinizi çok seviyoruz. Esen kalın.